Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi kat kat pul pul dökülen şahane bir çörek tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 1 su bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. Hemen ardından 1 şişe maden suyu döküyorum içerisine. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekledim. Eklemiş olduğum malzemelerimi hemen spatula ile hızlıca bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra unumun büyük bir kısmını içerisine ilave ettim. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan 200 milim su bardağıdır. Bu aşamada unu azar azar eklemekte fayda var. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, yoğurdunuzun cıvıklığına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamur iyice katı bir kıvam aldıktan sonra hemen hamuru ellerimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamur mayasız bir ve yağsız bir hamur olduğu için gayet yumuşak, ele yapışan bir kıvamda. Hamurun kıvamı da aynı aşamada hafif ele yapışan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamuru iyice yoğurma kabında toparladıktan sonra masada da 1-2-3 dakika kadar pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurdum ve toparladım. Hemen bir kesme aparatıyla 4 eşit parçaya bölüyorum. 4 tane beze elde edeceğiz bu aşamada. Vaktiniz varsa üzerini kapalı bir şekilde 10 dakika kadar daha kolay bir şekilde açılabilmesi için bekletebilirsiniz. 10 dakikanın sonunda hemen hamurlarımı teker teker açma işlemine başlıyorum. Dilerseniz ön aşamada merdane ile büyütebildiğiniz kadar yuvarlak bir formda büyütün ya da oklavayla hemen direkt açabilirsiniz. Merdane ile büyüttükten sonra hemen oklavayla açmaya başlıyorum. Hamur gayet yumuşak bir kıvamda. Dilediğiniz kadar un kullanabilirsiniz. Bu aşamada hamurunuzu açabildiğiniz kadar incelikte açmaya özen gösterin. Çörekleriniz daha kat kat ve tel tel pul pul dökülecektir. Ben hamurumu açarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. Hamurlarımın tamamını teker teker açıp hemen kenarda temiz bir bezin üzerine bıraktım. Hemen ikinci hamurumu da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Dilerseniz teker teker açıp yağladıktan sonra da o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ya da tamamını açtıktan sonra da yağlayıp da hazırlayabilirsiniz. Ben dördünü de açtıktan sonra aynı şekilde yağlayıp kaldıracağım.
Hamurları açarken içerisine kullanacağım yağ karışımından bahsetmek istiyorum. Hamurları yeteri kadar büyüttükten sonra 125 gram kadar tereyağını ocakta erittim. Eriyen yağın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Dilerseniz sıvı yağ eklemeyi de bilirsiniz ama daha çıtır çıtır pul pul dökülmesini istiyorsanız çöreklerin mutlaka içerisine sıvı yağ ekleyin. Fırça yardımıyla açmış olduğum hamurun her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum ve kenar kısımlarından başlayarak gördüğünüz gibi sarma işlemine başlıyorum. Hamurun tamamını sardıktan sonra üst kısmına tekrardan bu şekilde yağ sürüyorum. Çöreklerin kuru kalmaması oldukça önemli. Hemen bu şekilde hamuru sardıktan sonra hemen kenara alıyorum. İkinci hamurumun da her tarafına gelecek şekilde yağ karışımından sürüyorum. Kuru kalmaması oldukça önemli. Hamurlar, çörekler birbirine yapışmaması için. Dört hamurumu da bu şekilde yağladım ve hazırladım. Dilerseniz bir gece önceden hazırlayıp buzdolabınızda muhafaza edip diğer günde aynı şekilde fırınızda pişirebilirsiniz. En az 1 saat kadar buzdolabında çöreklerimi beklettim. Bekleyen çöreklerimin içerisindeki yağı gayet iyi bir şekilde dondu. Hemen hamurlarımı ellerimle açabildiğim incelikte açıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Çok da fazla inceltmeyin. Hamurları tepsiye aldıktan sonra bir tane yumurta sarısının içerisine 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Fırça yardımıyla çöreklerimin her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Bu aşamada fırınımı önceden ayarladım ve ısıttım. 190 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar fırınıma gönderiyorum. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Beyaz susam olacak şekilde hazırladım ve fırınıma gönderdim. Yapılışı inanılmaz derecede kolay, tamamı evinizde olan az malzemeyle hazırlayabileceğiniz gerçekten muhteşem bir çörek tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden
anında haberdar olursunuz. Bu çıtır çıtır çörek tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.